Hello, Derin Üniversite sakinleri, ne haber? Bugün böyle ah, biraz farklı bir yerdeyim. Bayağı farklı bir yerdeyim. Ve şeye bakmıyorum, kameraya bakmıyorum, onu fark ettim. Bayağı sadece kendime bakıyorum. Çünkü ilk defa bu kamerayla çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Ve ilk defa nerede çekim yapıyorum? Londra'dayım. Soru, sizden soru istedim. Londra hakkında merak ettikleriniz neler? Bana söyler misiniz dedim. Hemen onları açıyorum. Ben bu arada şeyde oturuyorum, East London'da oturuyorum. Yani daha ucuz. Yani şöyle East ve West, Doğu ve Batı olarak aslında ikiye ayrılıyor Londra. Daha fazla bölgeye ayrılıyor ama evlerinizin daha öğrenci bütçesine uygun olmasını istiyorsanız Doğu kanadından, Doğu bölgesinden ev bakmanızı önerebilirim size. Önce bir vize sürecinden başlayalım. Vize süreciyle ilgili bana sorulan şey bir tanesi Schengen kadar zor muydu? Schengen kadar zor değil bu arada. Arkadaşlar Londra vizesi Schengen'den çok daha bana kolay geldi. Çünkü hem süreç daha hızlı işliyor, daha sistematik işlediklerini düşünüyorum. Hem de Schengen'de size önceden bir maille haber vesaire vermiyorlar. Ama öğrenci olarak Londra'ya başvurduğunuzda size daha vizenizi göndermeden, pasaportunuzu göndermeden vizeniz kabul olup olmadığını maille zaten atıyorlar ve buna göre de hareket edebiliyorsun ki bu çok iyi bir şey bence. Çünkü yani sen 10 gün boyunca ne olduğunu, sonuç ne olduğunu bilmeden beklemek çok kafa karıştırıcı ve çok streslendirici. Bunu biliyorum. Eee, Başka sorulan soru bana Londra'ya vize 15 gün içerisinde geldi. Benim çünkü Ağustos'un 7'sinde kursum başlıyordu, ön kurs. O kurstan 3 hafta önce bana gönderdiler. Bir ay önce gönderdiler bana vizemi bir ay önce gönderdiler. 3 hafta içinde de çıktı. Yani bir ay öncesinden ben buraya vardım. Çok güzel bu arada. Ben Londra'yı çok sevdim gerçekten. Yani ne benim geldiğim Fransa'daki o küçük şehir kadar ne derler ona az insan var ne de İstanbul'daki kadar karmaşıklık var. Londra tabii ki de çok kalabalık. Burayı mesela ben bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum dediğinizde Londra bence ilk akla gelmez. Çünkü Londra çok daha Avrupa'nın işliğinden biraz daha uzak, biraz daha New York'a yakın bir şehir haline gelmiş zamanla bence. Çok daha kalabalık, çok daha yani çok fazla uluslu bir şehir. Başka bana gelen sorular içerisinde Londra gerçekten çok pahalı mı diye bir soru geldi bana. Evet çok pahalı. Evet, şöyle karşılaştırayım. Burada bir kahve 2,5 pound. Fransa'da 1 euroydu mesela. 2 katı. Fransa'ya göre 2 katı. Türkiye'ye göre bence hiçbir şey kıyaslamanın bir anlamı kalmadı. Biliyorum diyeceksiniz ki Türk parası kazanıyoruz. Hani nasıl kıyaslamazsın? Ama Türkiye'de ben bir kahveye burada 2,5 puan veriyorsam Türkiye'de 120 liraya yani 50 ile çarpsanız yaklaşık 120 liraya çok iyi bir yerde kahve içebilirim. Yani şöyle Türkiye zaten çok pahalı. İstanbul özellikle. İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul zaten çok pahalı bir şehir. Bu yüzden bütçenizi ayarlamanız gerekiyor tabii ki buraya gelmeden önce. Çünkü sadece kahve vesaire değil, ev alışverişleri dışarıda yemek yemekten yani kesinlikle çok daha iyi bir opsiyon. Dışarıda yemek yemek çok pahalı Londra'da. Buna dikkat edebilirsiniz. Gelmeden işte bir şey yapamazsınız. Buradayken dikkat etmeniz gerekecek tabii. E, İngilizce konuşmakta zorlanıyor musun diye bir soru gelmiş. Ben tamamen büyük ihtimalle atmış. Çünkü ben yani şey anlamda söylemiyorum ama benim önceden İngilizcem çok kötüydü bu arada çocukken ama sonradan iyileşti. O yüzden size tavsiyem İngilizce her şeyi izlemek. Şu anda hocalarım bana burada gibi konuşuyorsun. Yani burada çok iyi iş bulursun vesaire dediler. O yüzden size tavsiyem gelmeden önce her şeyi İngilizce izleyin. 2 çok fazla okuyun, ve bir kitap olmak zorunda değil. Haber okuyabilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz vesaire. Bu gibi şeyler bence çok işe yarıyor ve kendi zevklerinize uygun bir şekilde entegre ederseniz İngilizce öğrenmenizi. Mesela, ben, televizyon ve dizi sektöründe çalışmak istediğim için televizyon ve film, sinema vesaire ben dizi ve filmleri İngilizce izliyorum ve, subtitled yani altyazı olarak da İngilizce izliyorum. Yani ikisini de İngilizce izliyorum ve böylece hem okuma hem de dinlemem gelişiyor.
Ya da mesela talk show izlemeyi ben çok severim, yabancı talk show'ları. Onların hepsini zaten subtitle olmadan İngilizce izliyorum ve böyle izleye izleye aslında İngilizcemi geliştirdim. Size de tavsiyem kendi ilgi alanlarınıza İngilizceyi entegre etmek olabilir. Yalnız yaşam nasıl gidiyor diye bir mesaj gelmiş. Yalnız yaşam şöyle, ben zaten 5 yıldır yalnız yaşıyorum. Yani git gel, git gel. Ailemin yanına annem gelip gidiyor vs. Bu yüzden alışık olduğum bir şey. Çok da, yabancı olduğum bir şey değil. Eee, O yüzden benim için normal. İş bulma, sektör, network nasıl? Şöyle, daha okulun programı haftaya başlayacak. Derneklere vs. o zaman başvuracağım. O zaman göreceğim networking nasıl. Onu zamanla, size anlatırım. Bütün sürece şahit olmanıza sağlarım. Başka ne söyleyebilirim? Yani iş arama sürecine part-time olarak şu anda iş arayabiliyorum. Çünkü ilk buraya geldiğinizde öğrenci vizesiyle haftalık 21 saat çalışma hakkınız oluyor ve bu haftalık 21 saatlik çalışma da, maalesef ki ne böyle tam zamanlı bir staj zaten yapamıyorsunuz. Tam zamanlı hiçbir iş yapamıyorsunuz. Stajyer bile çoğunluğu 21 saatten daha fazla. Bu yüzden hep part-time ya da voluntary yani gönüllü, gönüllü işler, yapmak networking açısından bence en faydalı, opsiyon gibi duruyor şu anda. Bakalım ben de festivallerde vesaire çalışmak istiyorum. Oralara başvuruyorum, bekliyorum. Eee, Şimdi neler şaşırtıcıydı diye bir soru gelmiş. Londra'ya ilk gittiğimde, trafik çok şaşırtıcı. Yani karşıdan karşıya geçerken ben çok zorlandım. Herkes, yani çoğu bir insan gibi diyeyim. Onda zorlandım çünkü, biraz daha, yani tersten aktığı için trafik bana bir sorun ben mesela, önceden bana bunu söylediklerinde, bana garip gelmez diye düşünüyordum ama gelince anlaşılıyormuş onun sana garip geleceği. Çünkü o kadar otomatik oluşmuş ki bizde, aslında trafiğin düz şöyle akması. Ya, anlatamıyorum, gelip görmeniz lazım. Trafik gerçekten problemli. Yaşayan varsa Londra'ya gelip Türk olan ya da yabancı olan lütfen aşağı yazsın. Çünkü, bunu anlatamam ben. Bunun yaşanması lazım. Imm Şöyle, benim, İngiltere'ye ya, Londra'ya gelecekler için şu anda daha ben 1 ay olduğu için şu anda, tavsiye şunu verebilirim. İlk geldiğimde, şey yaptım. Ben çok, transport kullanıyorum, ulaşım ve, bu ulaşım araçlarında diversion denilen bir şey oluyor. Yani, aksama hep otobüslerde aksama çok fazla oluyor. Bu yüzden de beklediğim otobüsün gelmediği ve hiç haberimin bile olmadığı, gelmeyeceğinin gibi olaylar çok yaşadım. Bu yüzden size, en büyük tavsiyem Citymapper yüklemeniz. Citymapper uygulamasını yüklemeniz. Buradan reklam yapmışım gibi oldu ama reklam değil. Çok işime yaradı. Anlık takip sağlıyor. Otobüsleri, minibüsleri, burada tüp deniyor metrolara. Bütün her şeyi anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Çünkü otobüsler ve bütün o metro, çok fazla metro var, her yere ulaşım var. Bir kere bu çok güzel bir şey. O ayrı. Her yere ulaşım çok kolay arabasızsanız. Bunlar da tabii ki problemler olabiliyor çünkü çok kalabalık bir şehir. O yüzden bu uygulamayı indirmenizi tavsiye ediyorum. Eşyalı ev mi, eşyasız ev mi? Şöyle, ben, eşyalı bir ev tercih ettim. Çünkü bence herkes için böyledir. Tam olarak tanımadığın bir yere gittiğinde, bir ülkeye, bir şehre, bir semte, oraya alışma sürecin zaten 1 yıl sürüyor ve o 1 yılın sonunda da eğer hayat akışın değişecekse, mesela benim okulum var şu an, okulum olmayacak sonrasında. En iyisi kiralık ve eşyalı bir eve geçmek. Benimki 1+1 ve eşyalı bir ev. Çünkü ben 1 yıl sadece master programı 1 yıl. Sonrasında burada iş aramak için kalacağım ve, o zaman da okuluma yakın olması vs. bir önemi kalmayacak. Şu an ben okula yakın ve, hem kendi artık çamaşır makinemin falan olmasını istediğim için, ben 5 yıl öğrenci rezidansında kaldım ve, Allah sabır versin demek istiyorum bütün buradan öğrenci rezidansında kalan öğrenci kardeşlerime. Eee, Gerçekten zor. Emm, O yüzden, eşyalı. Taşınma sürecinde garantör istediler mi diye bir soru gelmiş. Garantör benden istemediler ama başka biri ister mi, başka ev sahibi ister mi bilmiyorum ama benden istemediler. Fransa'da istiyorlardı mesela. Eee, Gene şey gelmiş, evde yemek mi yiyorsunuz, dışarıda mı yemek yiyorsunuz? Evde yemek yiyorum arkadaşlar. Evde yiyin, dışarıda yemeyin. Çok pahalı. Eee,
İngilizce aksanı zor mu diye gelmiş. Hiç zor değil. Aslında İngilizce zaten hepimizin, bu dünyamızın gerektirdiği şeylerden biri. Her şey İngilizce ve zaten kulak dolgunluğunuz var. Siz bunu bilmeseniz de var. O kulak dolgunluğuyla birlikte öğrenmeniz buraya geldiğinizde çok daha kolay hale geliyor. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Bir de burada herkes sizin gibi öyle düşünür, rahat gelin. Yani, ben şu anda, İngilizce kursunun son level'ındaki İngilizce kursundayım. Ya, emin olun çok rahat edeceksiniz. Hiç kendinizi yalnız hissetmeyin. Eee, Bana şey gelmiş, sizce Londra'da film ve TV sektörüne girmek kolay mı zor mu diye. Bence bu tip sorular çok dallı budaklı sorular. O ne demek? Şimdi hemen şöyle açıklayayım. Yani, ben şu anda çalışıyorum tabii ki de. Yani çalışıyorum derken, işlere bakıyorum ama şu anda ben başvuramıyorum tam zamanlı. Ya, dediğim gibi çok fazla, şey var, şart var benim şu anda buna başlayabilmek için. Programımın öğrenmem lazım. O programa göre bir çalışma düzeni oturtturmam lazım. O yüzden daha bekliyorum. Onu tekrardan sonra bana hatırlatırsanız, yazarsanız, iş arama sürecinde eylül sonu, ekim başı gibi başlayacağım. O zaman tekrar bir video çekeriz. Bunu geçiyorum o yüzden. Eee hah, bu arada, en şaşırdığınız şey ne diye gelmiş orada. Love. Kasiyer yani bana, ben internet bağlattırmaya gittiğimde, çalışan kişi, love diye hitap etti. Ben bunu bilmiyordum ve love diye hitap etmek şeymiş, eee, nasılsınız? Yani çok aslında aşk değil yani. O yüzden hemen yanlış anlamayın. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Love kelimesi tamamen, siz, nasıl yardımcı olabilirim size hanımefendi tarzı. Yani, size kibarlık ediyor karşıdaki insan. Ama ben, ne dedim? Love dediği anda böyle yaptım falan oldu. Aslında öyle değilmiş. Sosyalleşmek zor mu diye bir soru gelmiş. Ay tatlı herhalde küçük bir insandan gelmiş. Minnoş bir insandan gelmiş. Sosyalleşmek size bağlı bir şey. Yani nerede olursanız olun sosyalleşmek size bağlı bir şey arkadaşlar. Yani ben sosyalleşmekte zorlanıyor muyum? Bazen zorlanıyorum. Çünkü bazen kimseyle konuşmak istemediğim günler oluyor. Bazen de çok konuşkan oluyorum. Tüm dengesiz ruh hallerindeyim yani. Bir gün öyle bir gün böyle. Günüme göre değişiyor açıkçası. Başka da aslında hep aynı. Benzer sorular gelmiş. Bu arada bu videoyu tamamen artık, kaç zaman ne kadar zaman oldu video çekmeyeli. O yüzden böyle bir, yeni hayatımın yeni bölümüne hepiniz, tanıklık edin. Hani, sorularınız varsa Londra ile ilgili, yapmamı istediğiniz, gitmemi istediğiniz yerler varsa sizin için videoya, çekip koymak istiyorum. Bu ne demek? Sizin için yeni videoda bunu, paylaşırım. Yeter ki bana, aşağıda yorumlarda, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda, fikirlerinizi, ne yapmamı istediğinizi, neleri görmek istediğinizi Londra ile hakkında ya da neleri merak ettiğinizi. Eğer merak ettiğiniz burada, cevapladığım sorular dışında da kesinlikle vardır bir şeyler. Yani soru bit dediğim bitmez bence. O yüzden, sorularınız da varsa aşağıya ya da, Instagram'dan Derin Universe yani Derin Universe, yazabilirsiniz. Hem Derin Universe hem de şuraya bir yere koyuyorum. Derin Universe hem de kendi private, özel hesabım Derin Dil'den de yazabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bu video kısa olacak demiştim. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.